CNN Türk ekibi olarak kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber Karabağ'a doğru ilerliyoruz. Şu an aracın içindeyiz. Fulya Öztürk ile oraya gittiğimiz zaman yani bir bilinmeze gittik. Benim hayatımda gördüğüm neredeyse en kötü şey oydu yani. Normalde trafikte arabalarıyla giderken üstlerine füze düşmüş. Aracın içinde bir adam direksiyonu tutmuş ve yanıyor. Böyle en çarpıcı olan Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'ndan örnek verebilirim yani. Biz Fulya Öztürk ile oraya gittiğimiz zaman yani bir bilinmeze gittik. Oraya gitmeyi ben çok istiyordum. Fulya da çok istiyordu. Birden bir şey oldu. Kendimizi uçakta bulduk. Gittik oraya. Orası gerçek bir savaştı. Daha önce Suriye'de, Irak'ta çeşitli sınır harekatlarında bulundum ama böyle gerçek savaş dediğimiz iki tarafında birbirini bombaladığı, iki taraftan da insanların gözümüzün önünde bombalandığı benim gittiğim ilk savaştı. Hemen atladık, ilk uçakla Bakü'ye gittik. Bakü'den oradan sınır hattına doğru gittik. Gence şehri var orada. Sınır hattına çok yakın bir yerde. Bütün gazeteciler orada konaklıyoruz. Yani böyle gün içinde sabah uyanıp dışarı çıkıp çekimler yapıp akşam otele dönüyoruz ama o kadar kötü ki durum yani. Siviller o kadar çok bombalanıyor ki. Benim en unutmadığım şey bir gün böyle yine Fulya'yla o taraflarda bir yerdeyiz. Böyle birden çok şiddetli bir patlama sesi geldi. Böyle ne oluyor falan diye etrafımıza baktık. Böyle çok şiddetli dumanlar yükseliyor bir yerden. Orada şey oluyor, böyle ses duyulduğu zaman bunları bizimkiler attı, yok oradan geldi diye böyle oradaki insanlar çıkarımlarda bulunuyorlar. Neyse yine bizim etrafımızdaki işte rehber arkadaşlarımız bizimkiler attı falan dedi böyle ama Azerbaycan tarafından çok şiddetli dumanlar çıkıyor. Yani sizinkilerin atma şeyi yok diye düşündük. Dumanlara doğru gittik. Yani o kadar ürkütücü bir manzara vardı ki insanlar normalde trafikte arabalarıyla giderken üstlerine füze düşmüş. Böyle arabanın içinde yanıyor böyle cayır cayır. Düşünsenize böyle canlı. Arabada gidiyorsunuz. Birden üstünüze bir roket düşüyor ve siz direksiyon başında trafikte ateş içinde kalıyorsunuz. Yanmaya başlıyorsunuz yani. O insanların o yanarkenki halleri, o arabadaki o cayır cayır yanmalara şahit olduk yani. Benim hayatımda gördüğüm neredeyse en kötü şey oydu yani. Aracın içinde bir adam direksiyonu tutmuş ve yanıyor. Aynı şekilde yan taraftakiler yanıyor. Yerde paramparça insanlar, böyle her taraf kanlar içinde, her taraf kıpkırmızı. Çoğu insanlar yanıyor böyle. Benim hayatımda en çok unutamadığım oydu. Bir de aynı yerde birkaç gün sonra Gence'de çok büyük bir patlama oldu. Fulya'nın da hatta orada çok büyük anıları var. Orada yine böyle gece vakti oteldeyiz, saat 1 falan, uyuyacağız böyle. Birden yine 3'ten 4'ten fazla böyle patlama sesi duyduk. Ben uyumuştum. Fulya uyanıkmış böyle. Halil Halil diye kapıma sertçe vurmaya başladı. Ben böyle rüya mı gerçek mi ne oluyor falan anlamaya başlarken bir tane daha patlama oldu ve ben o patlamayla böyle bir irkildim yerimden. Ondan sonra Fulya dedi ki saldırı oldu dedi, Gence şehrindeyiz. Hemen ben de böyle hazırlandım. Zaten orada çok böyle soyunup pijama olayları yok yani. Direkt böyle üstümüz başımız hazır şekilde genelde uyuyoruz yani. Hemen böyle çelik yelek kasklarımızı aldık, koştuk. Ama gideceğimiz yeri bilmiyoruz yani, bir patlama var, ambulanslar var, itfaiyeler var ama hani net bir noktamız yok. Son dakika acil gidiyoruz oraya. Ambulansları takip edelim dedik yani. Takip ettik. Bizim kaldığımız otele çok yakın bir mesafedeydi. 3-4 dakika sonra bölgedeydik. Ya gittiğimizde orada da manzara o kadar felaketti ki yani böyle. Yine füzeler atılmış. Gece insanlar evlerinde uyurken birden üstlerine füzeler atılmış ve enkazın altında, büyük kocaman enkazın altında büyük apartmanlar komple olduğu gibi yere çökmüş. Onun altında kalmışlardı. O anı da hiç unutmuyorum. Gecenin bir vakti böyle hemen bizim İstanbul merkezle iletişime geçtik. İşte böyle bir saldırı oldu falan. Hemen o an canlı yayına aldılar bizi. Orada çok uzun bir yayın yaptık. Yani saatlerce, 4-5 saat, 6 saate yakın yayınlar yaptık. Tabii bu kolay değil yani. Bir yandan o kadar şeyi görüyorsun, bir yandan 6 saatlik yayın götürecek ekipmanı ayarlıyorsun. Yani canlı yayında bir yandan da malzemelerini, hani bataryam bitti mi, ışığım çalışır mı, bitecek mi falan, onu düşünüyorsun. Ya o kadar ürkütücü manzaralar var ki, enkazların altında ölü insanlar, sağ çıkartılanlar, olayın şokunu atlatmaya çalışanlar, ne olduğunu bilmeyenler. O gece de çok felaket bir tabloydu. Azerbaycan'a dair bu iki şeyi hiçbir zaman unutamayacağım. Yani benim gazetecilik hayatım boyunca daha kötüsüne rastlamadım. Daha kötü bir anı unutamadım. O an idrak edemiyorsun. Çünkü bütün gün zaten çalışmışız, ayaktayız. Ya böyle en yorgun halimizde kendimizi otele atıyoruz. Hani dinleneceğiz. Sabah erken yine kalkıp gideceğiz. Tam uyuyacağım, dinleneceğim derken
birden yine patlamalar oluyor ve sen kendini tekrar dışarı atmak zorunda kalıyorsun. Ya hiçbir şekilde idrak edemiyorsun. Yani ne oluyor? Ben şu an gerçek hayatta mıyım? Rüya mı? Kabus mu? Diye düşünüyorsun yani birkaç saniye. Ondan sonra tabii o olayın o ilk şokunu atlattıktan sonra hani artık somut bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yapmaya başlıyorsun. Sağına soluna bakıyorsun. Çelik yeleğim nerede? Ben neredeyim? Ne alayım yanıma? Bir eksiğim kaldı mı? Zaten mesleğimiz olarak genelde hep üzücü şeylere gittiğimiz için alışık olmamızla birlikte yine de böyle son dakika acil bir şey olduğu zaman şoklarını yaşıyorsun yani. Çok düşünüyorum biliyor musun Ümmü, böyle ya elbette bu yolda ölen, şehit olan arkadaşlarımız oldu, Allah rahmet eylesin, ama sanki böyle Allah gazetecileri koruyor gibi düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla böyle savaş ortamında bulundum. Yani 100 metre ilerime düşüyor, 200 metre ilerime düşüyor, arkama düşüyor, önüme düşüyor. Önümüze düşmüyor yani, üstümüze düşmüyor. Düşebilir ama yani bir şekilde sanki ben hep onu düşünüyorum ya, o kadar yakınımıza düştü diyorum. Böyle sesini duyuyorsun, dumanları gözünle görüyorsun. Ben diyorum ki bizi koruyan ilahi bir güç var herhalde. Bu gazetecileri koruyan bir güç var diyorum. Bir şey olmuyor yani ama çok düşünüyorum. Bize de düşebilir, düşerse ne olacak? Ben çoğu zaman aileme haber vermiyorum mesela gittiğim yerleri, ama babam sürekli CNN Türk izlediği için oradan görüyor. Mesela ben öyle riskli bir bölgeye gideceğim zaman babama haber vermiyorum. Babam çok aşırı endişeleniyor. Yani o an diyorsun bana bir şey olsa babam kime ulaşacak, ben kime ulaşacağım, başkaları ne yapacak? Bunu sorguladığımız çok oluyor. Mesela diyordum yani üniversiteyi bitirdiğim zaman birazcık sektörü deneyimleyeyim diyordum. Ondan sonra akademisyen olmayı düşünüyordum açıkçası. Hala düşünüyorum da yani 3-4 sene yaparım diyordum ama işin içine girdikten sonra kopamıyorsun yani. Sen de artık böyle çocuğun gibi bir şey oluyor bu iş yani. Atıyorum bazen bir olay olduğu zaman ben o gün tatildeysem falan kafayı yiyorum yani. Nasıl, benim hemen oraya gitmem lazım. Ben niye evdeyim falan. En son 6 Şubat depremi olduğu zaman Kahramanmaraş'taki ben izinliydim, Ankara'daydım. Fulya beni aradığında ben Ankara'da olduğumu söyledim. Ondan sonra olayın büyüklüğünü öğrenince ben dedim ben nasıl buradayım, niye ben buradayım falan. 8-9 senedir çalışıyorum. Bir sürü depreme gittim ama bu felaket büyüklükte bir şey, böyle hani ne bileyim daha önce gördüğümüz depremlerde evler böyle gidip geliyor. Bu böyle alttan kalkıyor, iniyor, evler yan yatıyor. Yani çok büyük, yani deprem tabii ki ama çok büyük şiddette bir deprem. Ben ilk defa öyle bir şey gördüm. Depremin ikinci günü, ben ilk günü Ankara'daydım. İkinci günü kendimi oraya attım. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla gittik. AFAD ekiplerini taşıyordu. Bizi de yanlarına aldılar. Biz şimdi Halil Kahraman'la beraber başka bir enkazdayız. Adıyaman'a indik ilk. Ben böyle savaş filmlerinde, böyle zombi filmlerinde görüyordum. Bu abartmışlar falan diyordum. Havalimanında o sahneyi yaşadım ben böyle. Depremzedeler tahliye olmak için havalimanına akın etmişler. Ama böyle hani uçaktan biz inelim falan yok yani. Böyle uçağın üstüne binmeye çalışıyorlar. Binelim bir şekilde de buradan uzaklaşalım yani. İlk orada olayın büyüklüğünü kavradım ben yani. Böyle Adıyaman'da vatandaşlar havalimanına akın etmişler. Uçağın etrafında böyle uçağa tırmanmaya çalışıyorlar. Böyle bir savaş ortamı, sahne aynen öyleydi yani. Biz inemedik uçaktan. Jandarma geldi. Uçağın etrafındaki o panikle oraya saldıran vatandaşları uzaklaştırdılar. Jandarma gelmeden biz inemedik oradan. Ondan sonra tabii ki ne kiralık araba var, ne çalışan bir yer var. Her taraf çökmüş çünkü. Her taraf yıkıldığı için ne yapacağız yani? Bir şekilde kendimizi 3 ekip birlikte gitmiştik. Ben Maraş'a Fulya'nın yanına gidecektim. O benden bir gün önce, depremin ilk günü, hemen ilk saatlerde atladı oraya gitti. Ben de ikinci gün onun yanına geçeceğim ama geçemiyoruz. Biz Urfalıyız. Urfa'dan abimi aradım. Dedim ki böyle biz Adıyaman'dayız. Araba yok. Bir şekilde dedim bize yardımcı olur musun dedim. Ya sağ olsun o hemen bize araba ayarladı. Urfa ile Adıyaman arası 1,5-2 saat. 2 saat orada bekledik. Arabayı aldıktan sonra bastık Maraş'a doğru yola çıktık. Yani manzara gerçekten korkutucuydu yani. Biz gittiğimizde hala binlerce insan enkazların altındaydı. Seslerini duyuyorduk. Hava çok muhalefetti. Yani o kadar soğuktu ki böyle eksi 15 dereceler, 20 dereceler. Her şeyimiz elimizle ya zaten. Kayda giriyorsun, çıkıyorsun, zoom giriyorsun, zoom çıkıyorsun. Dolayısıyla eldiven takma ya da işte soğuktan ellerimi kapatayım gibi bir lüksümüz de yok yani bizim. Mecbur çıplak elle her şey böyle. Ya o kadar donuyorsun ki ama o bile gözüne gelmiyor. Çünkü İnsanlar enkazların altında, evleri barkları yıkılmış. Yani binlercesi enkaz altında. Nasıl bir faydam dokunabilir diye düşünüyorsun. Ben faydam dokunsun da ben üşüyeyim derdindesin yani bir şey olmaz diyorsun. Çok fazla acıya tanıklık ettik orada da. Çok fazla yakınlarını kaybeden insanlar. Yani sen orada tamam bir yandan işini yapmak zorundasın ama bir yandan vicdanın, kalbin, merhametin var yani. Onlara üzülüyorsun yani böyle. Gizli ağladığım çok oldu yani böyle adamın yanında ya da işte depremzedenin yanında belli etmiyorsun. Hani o zaten üzülmüş, bir de senin üzüntünle mi uğraşsın istiyorsun.
Ondan sonra üzülüyorsun bir yandan da. Bir yandan da işini yapmak zorundasın. O ikilem zaten sürekli böyle kafanda bir şeyler kurcalıyor senin yani. Böyle işte gideyim canlı yayın yapayım ama bir yandan da orada senden böyle bir teselli duymak, teselli cümlesi duymak isteyen insanlar var. Onlara da yardım etmek istiyorsun. Afet kameramanlığı, kameramanlık, haber kameramanlığı demek zaten elektrik demek. Elektriksiz bir şey yapamamak demek yani. Çünkü kameran şarj elektrikle, 3G cihazın elektrikle, atıyorum ışığın elektrikle. Yani hepsinin bataryası var. Bataryalar bir yerden sonra bitiyor. Bizi sahada en çok zorlayan şeylerden birisi zaten elektriğin olmamasıydı. Ben buna hazırlıklı gitmiştim. Elektriğin olmadığını biliyordum. Buradan alabildiğim kadar batarya, alabildiğim kadar pil, işte powerbank. Powerbank de çok önemli bizim için. Hepsini aldım ama bu da yetmiyor. Çünkü sen günlerce orada yayın yapıyorsun ama yani senin bütün yedeklerine rağmen 4-5 saat yayın verebilirsin. 4-5 saatin sonunda yoksun yani. O yüzden ne yapalım? Orada bütün ekiplerimiz sahadaydı. Bizim CNN Türk'ün 10-11 ekiptik, hatta daha fazla. Bu sefer dönüşümlü çözüm bulduk yani. Bir ekip yayın yapıyor, biz koşuyoruz. En yakın elektrik Gaziantep'te vardı. Biz Maraş'taydık. En yakın Gaziantep'te. Atlıyoruz arabayla Gaziantep'e 2 saat gidiyoruz. Orada 2 saat şarj ediyoruz her şeyi. Tekrar koştur oraya gidiyoruz. Benzin sorunu da vardı. Ben zaten ikinci gün gittiğim için birinci gün giden arkadaşlarım tecrübeliydi. Kameraman şefimiz var, Ahmet Akpolat. Ben abi geliyorum dediğim zaman yolda arabanın bagajına ne kadar bidon bulabiliyorsan bul ve içine benzin doldur dedi bana. Çünkü burada hiçbir şey yok dedi. Ne kadar yiyecek, bisküvi, işte meyve suyu, su ne buluyorsan yani kesinlikle hani bu fazla deme, al dedi bana. Ben o zaman da zaten olayın büyüklüğünü anladım. Dolayısıyla arabayla Urfa'dan, Adıyaman'dan şeye gidene kadar sürekli kovalarla böyle arabaya benzin doldurdum. Tabii ki oraya gittiğimde gördüm yani neden bu kadar şey yaptıklarını. O bile yetmiyor çünkü sürekli bir yerden bir yere yani tuvalet bile yok orada yani. Uyku zaten yok. Arabadasın. Araba hani atıyorum orada otelin olsa bile 24 saat yayın yaptığımız için uyku diye bir şey yok yani. Dönüşümlü 2 kişi yani. 1 saat ben dinleniyorum, 1 saat arkadaşım çalışıyor, 1 saat ben, öyle işin içinden çıkabildik yani. Çok felaket zor bir dönemdi. Yani ben ilk gittiğim zaman 60 güne yakın orada kaldım. Yani soğuk mu dersin, elektrik sorunu mu dersin, uyku sorunu mu dersin, tuvalet sorunu mu dersin, bir yandan depremzedelerin acıları mı dersin, o seni çok etkiliyor. Hatay'a biz çok fazla gidiyoruz. Zaten biliyorsun Suriye ile sürekli bir sınır ötesi operasyon durumlarımız oluyor Türkiye'nin. Gittiğimiz zaman ya Hatay'da kalıyoruz ya Antep'te kalıyoruz. Ya Hatay'ın o yüzden biz gazeteciler için yeri çok farklıydı yani. Ben o sokakları, o yemekleri, o çarşıları akşamları müsait olduğumuzda çıkıp yemek yiyorduk, işte geziyorduk, hava almaya çıkıyorduk. Ya o bizim için ekstra bir üzücü oldu. İkinci yani depremden sonra gittiğimde atıyorum şu otelde kalıyorduk, gidiyoruz otel yok, yıkılmış. Şurada yemek yiyorduk, şurada künefe yiyorduk, şurada tatlı yiyorduk. Hiçbiri yok yani. O kadar şaşırıyorsun ki, o kadar üzülüyorsun ki yani nasıl yani diyorsun. Tekrar nasıl bu anılar, tekrar bu sokaklar nasıl geri gelecek diyorsun yani. Tabii ki devlet şu an yapıyor, yapacak da ama o eski ruhu asla bir daha geri gelmeyecek yani. O Hatay sokakları, Hatay çarşıları, o ruhu bir daha hayatta geri gelmeyecek. Trenin vagonlarının devrildiği noktadayız. Bakın kameraman arkadaşım Halil Kahraman gösteriyor. Tekirdağ'daki kazayı biz duyar duymaz zaten Fulya beni aradı. Sürekli Fulya diyorum çünkü sürekli beraber çalışıyoruz. Yani 5-6 senedir neredeyse bütün savaşa, depreme, afete, her şeye beraber gittik. En son oraya geçmeden önce şeyi anlatayım mesela. Biliyorsun seninle de konuştuk. Ben Afrika'ya gidecektim bayramda. Bayramdan sonra bu röportajı yapalım dedik. Ben Afrika için hazırlık yaparken Fulya aradı. Ne oldu Halil, senin Afrika biletini iptal ediyoruz. Moskova'ya gidiyoruz. Darbe girişimi var orada. Hayda. Birden yani ben Afrika'ya hazırlanırken kendimi Moskova'da buldum. Ya birazcık da böyle son dakika işi yani. Asla plan yapamıyorsun yani. Akşam şuraya gideceğim diyorsun. Kendini çok bambaşka bir şehirde, bambaşka bir ülkede bulabiliyorsun. Tekirdağ işi de öyle bir şeydi. Ben evdeydim yine, izinliydim. Fulya aradı, dedi ki tren kazası olmuş. Tabii ki ben de bu kadar ciddi bir şey olduğunu bilmiyorduk yani. Ben hemen bizim ulaştırmadan şoför talep ettim. Yola çıktık, o tarafa doğru gidiyoruz. Oraya gittik. O taraf öyle bir yerde kaza yapmış ki tren, yol yok oraya. Yani düşün, sizin tarlanızın arasından tren yolu geçiyor ve o tarlanın orada kaza yapmış. Hiçbir şekilde gidilmiyor. Sadece havadan helikopterler müdahale edebiliyor kazaya. Yaralı insanlar, vatandaşlar, yardım etmek isteyenler, tarlalardan traktörlerle oraya ulaşmaya çalışanlar, hasta getirenler, yaralı getirenler. Tam bir curcuna orada 1,5-2 saate yakın biz
yayında o demir yolunu yürüdük. Onun sonunda nihayet kaza yerine ulaşabildik. Biz ulaştığımızda akşam oldu zaten. Ya normal yaz günü ama gece aşırı serin yani. Böyle tişörtleyiz hepimiz. Çok acil evden çıktığımız için. Bir de ben açık söyleyeyim bu kadar büyük bir kaza olduğunu tahmin etmemiştim. Hani normal bir kaza gideceğiz, yayın yapıp döneceğiz diye düşünüyordum. Yanıma hiçbir şey almadım. Bu da yanlış. Sürekli hazırlıklı gitmek lazım. Çünkü oraya giderken başka bir şey olabiliyor. Ondan sonra tabii gece oldu. Biz yavaş yavaş donmaya böyle üşümeye başladık. Sığınacak bir yer yok. Buğday tarlaları hepsi gece nemden dolayı ıslanmış. Biz ıslanıyoruz böyle. Ne yapabiliriz böyle düşünüyoruz. Ben ileride Allah rahmet eylesin ölenler için, kazada ölenler için ceset torbası getirmişler oraya. Ya bir içimden dedim ki acaba dedim olur mu yani ben de gidip alsam içinde yatsam en azından birazcık bizi soğuktan korur mu diye düşündüm. Gittim aldım. Diğer arkadaşlar da böyle güldüler, dalga geçtiler. Oğlum yapılır mı bu falan filan diye. Başka çaremiz yok dedim. Ne yapacağız yani? Yoksa dedim donacağız yani. Ben girdim ondan sonra baktılar olmuyor. Hepsi bu sefer gitti. Ceset torbası getirdiler. Ceset torbasını açtık. Yani bir fermuarını çektik. Yani ölü gibi sabaha kadar 3-4 saat o ceset torbasının içinde uyuduk yani. O da bizim için bir dönüm noktasıydı yani. Unutmadığımız anlardan bir tanesi. Hatay'a biz çok fazla gidiyoruz. Zaten biliyorsun Suriye ile sürekli bir sınır ötesi operasyon durumlarımız oluyor Türkiye'nin.